Herkese merhaba. Yeşim Gökçe YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle yakadan başlamalı dikişsiz robalı kazak anlatımını yaptım. Small, medium, large ve x large bedenlere tam uygun bir şekilde anlatmaya çalıştım. Beden ayrımına geldiğimizde large ve x large'a geçmek için bir sıra fazla artış yaptık. Onun dışında örümünde hiçbir değişiklik yok. Söylediğim bedenler aynı şekilde örmeye devam edecekler. Zaten o ayrıma geldiğinizde de talimatları dinlerseniz eğer göreceksinizdir. Small ve medium bedenler şöyle, large ve x large bedenler böyle artış yapacaklar diye de söyledim. O yüzden videoyu dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim örüm sırasında ve kazak bitene kadar benimle birlikte kalırsanız çok daha güzel bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi tüm bedenler için aynı yaka ölçüsünü kullandım arkadaşlar. Burada aynı yaka ölçüsü var. Zaten oldukça geniş bir yaka, geniş bir lastik olduğu için lastik sırasından sonra artış yaptık. Beden değişiminde o da ortalarda bir artış yaptık. O yüzden tüm bedenler benim ördüğüm şekilde örmeye başlayacaklar. Lastik sırasını ve ilk trabzan sırasını yine söylüyorum, tüm bedenler benim yaptığım gibi yapacak arkadaşlar. Ortalarda biz beden değişikliğine geçtik. Çocuklar için örülebilir mi? Evet, örülebilir. Eğer çocuk için de böyle bir kazak örmemi isterseniz onun için ayrı bir çalışma yapmam gerekiyor. Şu an buradan şöyle yaparız, böyle yaparız diye ezbere konuşmak doğru değil. Çünkü bir enine boyuna bir roba hesaplamamız gerekiyor. Ama çocuklar için de çalışırsak robanın genişliğini daraltmam gerekiyor. Çünkü yakadan itibaren 25 santim bir robası var. Hemen hemen çocuk bedeninin üst bedeninin yarısı kadar. O yüzden robayı değiştirerek bir çalışma yapabilirim talep doğrultusunda. Onun dışında örmek çok basit. Kullandığım ipe gelince arkadaşlar, ince bir ip kullandım. Şöyle göstereyim. Bu ipin herhangi bir markası yok. Bunu sarma olarak satın aldım ben. Ama şeye çok benziyor. Angora iplerin dokusuna çok benziyor. Kalınlığına çok benziyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum ben size. Kullandığınız ip, kullandığınız tığ numarası her şeyi değiştirir. O yüzden ip ve tığ bilgilerinde değişiklik yapmazsanız, örmeye başlarsanız çok daha iyi olacaktır. Kullandığımız ipin kalınlık ölçüsünü vereceğim. Ona göre bir ip temin edebilirsiniz. Elinizde varsa onunla da örmeye başlayabilirsiniz. 3,5 milimetrelik bir tığ kullanacaksınız. Ve 10'a 10, yani 10 sıra trabzan 3 santim. Şöyle yapalım. Şöyle bir ölçeyim ben. Ters tutmuşum da. Burayı şöyle ölçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Şimdi düzeltelim. 10 sıra trabzan örümü bu iple 6 santim ve 5 sıra dikey olarak ördüğümüzde de 1, 2, 3, 4, 5 sıra dikey olarak ördüğümüzde de 6,5 santim oluyor arkadaşlar. Siz de 10 sıra trabzan, 5 sıra dikey, 10 sıra trabzanı 5 sıra dikey olarak ördüğünüzde, eğer bu ölçüyü alabiliyorsanız, 3,5 milimetrelik bir tığ ile bu ölçüyü alabiliyorsanız, evet, ipiniz bu kazağı örmeye müsait. Eğer ki örmeye müsait değilse, angora ipi markası önemli değil. Angora ip veya angora ip kalınlığında bir iple ve 3,5-4 milimetrelik bir tığ ile de bu kazağı örebilirsiniz. Ama tığ numarası her şeyi değiştirir.
O yüzden verdiğim tığ numaralarına dikkat etmenizi bu durumda öneriyorum. Şimdi X large üstü, yani çift X large bir bayan bu kazağı örmek isterse ipini kalın tutacak ve tığ numarasını da kalın tutacak. Hiçbir değişiklik yapmadan kalın ip kalın tığla bu kazağı kendi bedenine göre örecektir. Çünkü dediğim gibi ip ve tığ değişirse her şey değişir. Bir beden bile atlayabiliriz. O yüzden benim bedenimle, yani large, X large, small ve medium örmek isteyenler benim kullandığım ipe ve kullandığım tığ numaralarına dikkat etmesi gerekiyor arkadaşlar. Eliniz sıkıysa ve angora ip kullanacaksanız 4 milimetrelik bir tığ kullanmanızı öneriyorum. Onun dışında yapılışı oldukça basit bir kazak. Daha yeni bitirdim zaten, iplerini bile çekmedim. Lastik kalınlığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu kazağı örmenizi çok isterim. Bu kazak sizin başyapıtınız olabilecek güzellikte oluyor ve tam bir beden ölçüsüne sahip olacaksınız. Öyle söyleyelim. Örecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylelikle yeni videoların hiçbirini kaçırmamış olursunuz. Kolay gelsin. Lastik yaparak başlayacağız. İlk düğümümü atıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektim. Ve döndüğüm zaman ilk zincire sık iğne yapıyorum. Ve geri kalan bütün zincirlerime sık iğne yaparak sona kadar geleceğim. Toplamda 7 tane sık iğne olmuş olacak. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Bir zincir çektim. Tekrar döndüm. Ve yine ilk sık iğnemin şurada öndeki değil, arkasındaki ilmeğini kullanarak bütün sık iğnelerime yine sık iğne yaparak devam ediyorum. Lastiğimiz sadece bu işleme dayalı yapılıyor. Sık iğnelerinizi yaparken sayarak gitmekte fayda var. Çünkü genelde şuradaki en sondaki ilmek arada kalıyor. O yüzden sık iğnelerinizi yaparken mutlaka sayın. Bir zincir çektim, tekrar dönüyorum ve yine tekrar sık iğnelerimin öndeki değil arkasındaki ilmeğini kullanarak sık iğne yaparak yakadaki lastiği büyütmeye devam ediyorum. Sadece bu işlemi yapacağız. Ve yaka lastiğiniz 40 santimetre olması gerekiyor. Ölçtüğünüzde 40 santimetre, genişliği de 3,5-4 santimetreye yakın. Daha sonra lastiğimizi şöyle ikiye katlıyoruz. İkiye katladım lastiğimi. Bir zincir çektim. İlk sık iğnemden tığımı geçiriyorum ve ona karşılık gelen sık iğneden tığımı geçirdim. Tekrar yapalım. Kaydırma yapıyorum. İlk sık iğneden geçirdim. Ona karşılık gelen sık iğneden geçiriyorum ve kaydırma.
şekilde lastiğimizi kapatalım. Daha sonra trabzanlarla çerçeveleyeceğiz lastiğimizi. Bunu da burada tutalım. Bu şekilde kapattık. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Bundan sonra trabzan yapacağız dediğim gibi, ama trabzanlarımızı buralardaki kabarık noktalara değil, kabarık noktanın aralarındaki şuradaki ilmeklere yapacağız arkadaşlar. 3 zincir çektim ve hemen buradaki boşluktan geçirdim. Bir trabzan, ipimi doladım, kabarık noktayı atlıyorum, hemen yanına batıyorum, bir trabzan daha ve hemen onun yine yanına batarak trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Kabarık noktaları atlayalım, sadece aralardaki boşlukları trabzan yaparak devam edelim. Toplamda zincirimizle birlikte 87 tane trabzanımız olması gerekiyor. 87 tane trabzan yaptım. Başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin 1, 2, 3. 3. zincirinden tığımı geçiriyorum ve buraya kayma yaparak bu sırayı kapattım. 1, 2, 3 zincirle yükseldim, döndüm. Bu sırada puflarımızı yaparak devam edeceğiz. Bu sırayı çok sıkı yapmamanızı tavsiye ediyorum. İpimi doladım. Bir tane zincir atladım, yani bir trabzan atladım, diğer trabzana battım, bir trabzan, ipimi doladım, hemen yanındakine bir trabzan daha yaptım, bir zincir çektim, ipimi doladım, geri dönüyorum, atlamış olduğum trabzanın tepesine batıyorum ve puf yapmaya başlıyorum. İpimi doladım, ipimi çektim ve tığımı bıraktım. Bir, tekrar 2, tekrar 3, tekrar 4, tekrar 5 ve hepsini beraber kapattım. Ben 5 kere doladım. Siz bunu 4 dolarsınız, 3 dolarsınız, 6 dolarsınız. Orası tamamen size kalmış bir durum. Başına zincir çekmeden devam ediyorum. İpimi doladım. Şimdi buradaki trabzanın tepesi boştaymış gibi gözüküyor ama hayır, o trabzanın içine biz yaptığımız pufun ikinci trabzanını yapmıştık. O yüzden siz de yaparken karıştırmayın. Bu değil, bu dolu. Bir atlıyorum, tekrar ikincisine battım, bir trabzan, ipimi doladım, hemen yanındakine battım, bir trabzan daha, bir zincir çektim, ipimi doladım, atlamış olduğum trabzana dönüyorum, tepesinden geçiriyorum, ipimi çektim, 1, tekrar 2, tekrar 3, tekrar 4 ve tekrar 5, tekrar hepsini beraber kapattım. Yine zincir çekmedim, bir atladım, ikincisine battım, hemen yanına bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim, ipimi doladım, yine geri döndüm, boşta bıraktığım trabzanın tepesine battım, 1, tekrar ediyorum, 2, 3, 4 ve 5, hepsini beraber kapattım. Bu şekilde devam edelim, sona kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın, bu trabzanım dolu. Bir tane burada boşta trabzanım var. Bunu şuradaki gözüken boşta kalan trabzanı şuranın uzantısı olarak kabul edelim. Bunu da atlıyorum ve burada yükselmiş olduğum zincirin yine tepesinden batalım ve buraya kilitleyelim. 1, 2, 3 zincirle yükselelim, tekrar dönelim, ipimizi dolayalım. Burada yine puf yaparak devam edeceğiz ve şurada bir yanlış yere batmışım, onu bir düzeltelim.
görmeniz daha kolay olacaktır. Sayalım buradan. 1, 2, 3. Tamam oldu. 1, 2, 3 zincirle dönelim. Burada yine puf yaparak devam edeceğiz. Burada bir alt sırada yapmış olduğumuz pufların üstünde 3 tane ilmeğimiz var. Bakın 1, 2, 3. Bu ilmekleri kullanarak puf yapmaya devam edeceğiz. Şuradaki ilk ilmeğimizi atlayacağız. İkinci ve üçüncü, yani ortadaki ve sondaki ilmeklere trabzan yaparak puf oluşturacağız. 3 zincirle yükseldim, döndüm, ipimi doladım. İlk ilmeğimi atladım, ikinciye batıyorum. Bir trabzan. İpimi doladım, hemen yanındaki trabzana battım. Bir trabzan daha. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Geri dönüyorum. Bakın burada yapmış olduğumuz pufların çıkış bölgeleri var. Şuralar. Burası zaten büyük bir boşluk oluyor burada. Ve tığımı oradaki boşluktan geçiriyorum ve tekrar puf yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Hep aynı bölgeyi kullanıyorum. 5 kere doladım. Hepsini beraber kapattım. Zincir çekmiyorum yine. İpimi doladım. Şu ara boşluğu zincir olarak saymıyoruz. Sadece şöyle tuttuğumuz zaman puflarımızın üstünde, bakın buradan da gözüküyor. 1, 2, 3 tane ilmek var. Şöyle kapatalım. 3 tane ilmek var. Birincisine değil, ikincisine trabzan yapıyorum. Bir atladım. İkincisine trabzanımı yaptım. İpimi doluyorum ve hemen bunun yanındakine batıyorum. Bir tane trabzan daha. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Geri dönüyorum şöyle tığımla ve burada ilk pufumuzu yapmış olduğumuz şuradaki boşluğa batıyorum ve tekrar bir, aynı boşluğu kullanıyorum. 2, tekrar 3, tekrar 4 ve tekrar 5 ve hepsini beraber kapattım. Yine zincir çekmedim, ipimi doladım, birincisine atladım, ikincisine battım, bir trabzan, hemen yanındakine bir trabzan daha, bir zincir, ipimi doladım, geri döndüm, pufumun çıkış noktasına 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini beraber kapattım. Bu şekilde devam ederek sona kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldik. Şimdi şurada yine en başta çekmiş olduğumuz 3 tane zincirin 3. zincirine batalım. Şöyle bunu buradan çekerek kitleme yapalım. 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Tekrar döndüm. Bu sefer trabzan yaparak devam edeceğiz sıramıza. Trabzanlarımızı şurada puflarımızın üstünde gördüğünüz gibi 1, 2, 3'er tane ilmek var. Birer tane buraya, bir tane de her iki pufu birbirine bağlayan buradaki ilmeğe trabzan yaparak devam edeceğiz. Şimdi 3 zincirle yükseldik, örgümüzü döndürdük, ipimi doladım, ilk trabzanıma yaptım, tekrar hemen yanındaki ilmeğe battım, diğer yanındakine ve iki pufu birbirine bağlayan buradaki boşluğa da bir tane trabzan yaptım. Bu şekilde ilerleyerek sıra sonuna kadar devam edeceğiz.
Puflarımızın üstünde 3 tane trabzan olacak. Buradaki boşlukta bir tane trabzan olacak. Bu şekilde devam edelim. Sona kadar gelelim. Trabzanlarımı yaparak sona kadar geldim. Toplamda 112 tane trabzana yükseldim bu sırada. Ve yine çekmiş olduğum 3 tane zincirin 3. zincirinden tığımı geçirdim. Ve kaydırma yöntemiyle yine kilitledim. 1, 2, 3 zincirle tekrar yükseldim. Bu sırada artış yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. 13 tane tek trabzan yapacağız. 14. trabzanımıza çift batarak bu sırada artış yapmış olacağız. Şimdi bir tane trabzan yaptım. Yanından devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 14. trabzanıma 2 tane yapıyorum. Yine devam ediyorum. 13 tane tek sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane tek trabzan. 14. trabzanıma 2 tane trabzan yaparak sona kadar geleceğim arkadaşlar. Artışlarımı yaparak geldim ve yine buradaki 3. zincirimin tepesinden kaydırma yöntemiyle kilitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu sırada artış yaptığımız son trabzan en sondaki trabzana denk gelecek arkadaşlar. Böylelikle hani doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye kendinizi buradan kontrol edebilirsiniz. 3 zincirle yükseldim. İpimi doladım ve yine kaydırma yaparak bu sırayı kapattığım trabzanın yine aynı noktasına batıyorum. Bir trabzan. Yine aynı yere batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Toplamda aynı yuvanın içine zincirimle birlikte 3 tane trabzan yapmış oldum. İpimi doladım. 1, 2 trabzan atladım. Yine üçüncüsüne geldim. Ve 3. trabzanıma da 3 tane trabzan yaptım. 1, 2 atladım. Üçüncüsüne geldim. Ve aynı trabzanın tepesine 3 tane trabzan yaparak bu başa kadar dönüyorum. Üçlü grup trabzanlarımı da yaptım. 1, 2 tane trabzanım kaldı ve yine burada 3. zincirimden tığımı geçirdim ve kaydırma yöntemiyle birbirine kilitledim. Bu sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 tane üçlü grup trabzana ulaştım. 1, 2, pardon. 3 zincirle yükselmeye alıştım her sırada. Burada da aynısını yapıyordum ama hayır. Burada üçlü zincirle yükselmeyeceğiz. İlk üçlü grup trabzanımızı yapıp ipimizi burada kilitledikten sonra bir kaydırma daha yapıyorum. Ortadaki trabzana geliyorum ve tığımı ortadaki trabzanın başına yerleştiriyorum.
1 2 3 zincirle yükseldim, ipimi doladım ve yine üçüncü grup trabzanı, yani üçüncü trabzanın tepesine battım, ortasına ve buraya üçlü grup trabzan yaptım. Zincirimle birlikte yine 3 tane oldu. Bu şekilde devam ederek gideceğiz. Bu sırada sadece ortadaki trabzanların tepelerine üçer tane trabzan yaparak bu sırayı da kapatacağız. İpimi doladım yine. Hemen yanındaki trabzan grubunun ortasına 3 tane üçlü grup trabzan yaptım. İpimi doladım. Yine hemen yanındakinin ortasına battım. 1 2 3. İpimi doladım. Yine ortasına battım. 1 2 ve 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bu sıranın da sonuna geldik. Yine buradaki 3 zincirin başından geçirdim ve kapattım. 1 2 3 zincirle tekrar yükseldim. Bu sırada artış yapacağız. Artışlarımız da şu şekilde olacak. İlk trabzanımın tepesine bir trabzan yapmış gibi sayıyorum. Hemen ikincisine bir tane daha, üçüncüsüne bir trabzan daha. Yanındaki trabzan grubunda artış yapmam gerekiyor. Bunu da yapmadık, bunu da yapacağız. Yani bir üçlü grupta artış yapacağız, diğerinde artış yapmayacağız. O şekilde yükselterek devam edeceğiz. Şimdi bunu da yapmadık, bunu da yapmamız gerekiyor. İlk trabzana bir tane yapıyorum. İkinci trabzanın tepesine 2 tane ve hemen yanındakine bir tane. Bu grupta artış yaptım. Şimdi bunu da yapmayacağım ve bunun her bir trabzana bir tane olacak şekilde yapıyorum. Diğerinde artış yapacağım. Ortadaki trabzana çift batarak yapıyoruz artışımızı. Yanındakine bir artış yaptım. Şimdi bunu da artış yapmadan devam etmem gerekiyor. Yanındakine artış yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanlarımı yaparak geldim. İpimi yine buradaki 3 zincirin tepesine kilitledim arkadaşlar. Şimdi bu sırada ben bir üst bedene çıkmak için bu sırada yine artış yapacağım. Ama small ve medium bedenler şimdi başlayacak olduğumuz sırada artış yapmadan bütün trabzanların üzerine birer tane trabzan yaparak bu turu kapatacaklar. Small ve medium'un üstüne çıkmak isteyen arkadaşlarsa tıpkı benim yaptığım gibi şimdiki başlayacağımız sırada da her 14. trabzana çift batarak artış yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yine 1 2 3 zincirle yükseldim. İpimi doladım. Bu birinci trabzanım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14. trabzanımı yaptım ve içine bir tane daha yaparak 14.'ye çift battım. Şimdi tekrar 1 2 3 bu şekilde 13 tekli trabzan 14.'ye çift batarak yine sıranın sonuna kadar geleceğiz. Ama dediğim gibi small ve medium beden örmek isteyen kişiler bu sırada sadece trabzanların üstüne her trabzana bir tane örerek gelecek, artış yapmadan ve burada ipini kilitleyecek arkadaşlar. Çünkü bir üst bedene geçmek için daha çok artış yapmamıza ihtiyacımız var. O yüzden bu sırada artış yapalım. Trabzanlarımı yaparak geldim. Yine son artış yaptığım trabzan, son trabzanım ve burada 1 2 3. trabzanımın tepesine yine battım. Yani 3. zincirimin tepesine battım diyelim. Ve 1 2 3 zincirle yükseldim. Dönüyorum. Dönmeyi unutmuyoruz burada arkadaşlar. Döndüm, ipimi doladım. Şimdi fıstık yapmaya devam edeceğiz ya da puf, siz ne derseniz. 3 zincirle yine yükseldim. Bir tane trabzan atlıyorum. İkincisine battım. Bir trabzan. Hemen yanına battım. Bir trabzan daha. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Geri dönüyorum. Atladığım trabzanın tepesinden geçirip sarıyorum. 1 tekrar 2 3 4 ve 5. Hepsini beraber kapattım. İpimi doladım. Zincir çekmedim. Bir trabzan atladım. Diğerine battım. Bir trabzan. Hemen yanına bir trabzan daha. Bir zincir. İpimi doladım. Geri dönüyorum. Atladığım trabzanın tepesinden 1 tekrar 2 3 4 ve 5 tekrar ip sardım. Hepsini beraber kapattım. Zincir çekmedim. Sıra sonuna kadar bu şekilde dönelim. İlk sıra pufumuzu bitirdik. Şimdi ikinci sıra pufumuzda. Burada da bir değişiklik yapmayacağız. Yine aynı şekilde puflarımızın üstünde 3 tane ilmek var. Birincisine değil, yine ikincisine batacağız. Trabzan. Hemen yanına bir trabzan daha. Bir zincir çekeceğiz ve geri döneceğiz. Pufumuzun çıkış noktasına batacağız. 2 Burada örgünüzü döndürmeyi unutmuyorsunuz ilk sırayı yapınca. 2 3 4 5 hepsini beraber kapattım. Şimdi yine 1 2 3 tane var. İkincisine batıyorum. Onun hemen yanındaki ilmeğe de batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Pufumun çıkış noktasına 1 2 3 4 5 hepsini beraber kapattım. Bu şekilde yaparak sona kadar geliyorum. Bu sırayı da bitirdik. Şimdi 3 zincirle tekrar yükseldim ve yine örgümü döndürdüm. İpimi doladım. Yine alt sırada yaptığımız gibi pufların üstündeki birer tane ilmeğe birer trabzan ve ortadaki bağlayıcı ilmeğe de bir trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir, ortadakini bir ve hemen ortadaki ilmeğe bir tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldik. Yine 3. zincirin 3.'süne battım. Buradan kaydırma yaptım. 1 2 3 zincirle yükseldim. Bu sırada yine bir artışımız var.
Tüm bedenler bu sırada artış yapacak. Bir önceki şu alt sıralarda small ve medium bedenler burada artış yapmayacak demiştim. Orada kafalarınız karışmasın. Bedenler için farklılık gösterdiğinde her zaman söyleyeceğim. Burada tüm bedenlerin yine 13 tane tek trabzan, 14. çift atarak kaza biraz daha büyütmesi gerekiyor. Tüm bedenler için böyle. 1 2 3 4 5 çift batmışım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane tek yaptım. 14. çift batacağım. 1 2. Bu şekilde arttırarak sona kadar gelelim. Bu sıramızı da kapatalım. Şimdi yine üçlü grup trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. 1 2 3 zincirle yükseldim. İpimi doladım ve bu zincirimi bağladığım trabzana yine aynı yerine battım. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane olacak. Bir iki tane atladım. Yine üçüncüsüne battım ve buraya 3 tane trabzan daha. Anne bak, beni boyadım. Bakayım. Çok güzel olmuş anneciğim. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Üçlü grup trabzanlarımızı da yaptık. İkinci sırayı göstermeye gerek duymadım. Çünkü bunun artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Şimdi üçlü grup trabzanlarımızda yine alt sıralardaki gibi 2 sıra ördükten sonra 1 2 3 zincirle yükseldim. Bu sırada artış yapacağız. Tüm bedenler için geçerli. Yine üçlü grup trabzanların bir tanesine 1 2 3'er tane trabzan yapacağız. Her trabzana bir tane. Diğerine geldiğimizde burada 3 olan trabzan sayısını 4'e çıkartacağız. Ortadaki trabzana 2 tane yapacağız. Buraya 3, buraya 4. Buraya 3, buraya 4. Sıra sonuna kadar bu şekilde döneceğiz arkadaşlar. İlk yaptım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada artış yapmam gerekiyor. İkincisine çift trabzan. Burada artış yapmayacağım. Burada artış yapmam gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar dönelim. Evet, sıra sonuna geldim ve burayı kapattım. Bu sıradan sonra yine bir trabzan sırası yapacağız. Artış yapmadan devam ediyoruz. Robamız da bitti sayılır zaten. Bir sıra daha trabzan sırası örelim artış yapmadan. Bu trabzan sırasının üstüne de puf sırasını öreceğiz. Bu şekilde her trabzanın üstüne birer tane trabzan yaparak devam edelim. Daha sonra şuradaki pufları yapalım bu kısma. Ondan sonra tekrar karşınıza geleceğim. Puflarımızı yaptık.
3 zincir çekelim, geri dönelim ve bütün trabzanları, bütün şu pufların üstündeki bütün zincirlere trabzan yapalım. Ara bağlayıcı olan buradaki boşluğa da trabzan yapacağız arkadaşlar. Yani alt sıralarda yaptığımızın aynısı. Tüm bedenler aynı şekilde çalışacak. Bu sıradan sonra artık bizim robamız bitti. İstenilen büyüklüğe geldi. Large ve X large için, small ve medium için aralarda farklılıkları söylemiştim. Bu sıradan sonra artık kol evini ayırıp gövde örmeye devam edeceğiz. Şimdi 3 zincir çektim, döndüm, ipimi doluyorum ve pufların üstündeki bütün ilmeklere 3 tane ilmeğimiz var zaten. Hepsine birer tane trabzan yapıyorum. Ortadaki iki pufu birbirine bağlayan aradaki ilmeğe de bir trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde çember boyunca dönüyorum yakamı ve burada bitirip artık kol evini ayırmaya geçelim. Evet, artık robamız bitti ve kol evi için trabzanlarımızı saymaya başlayalım. Trabzanlarımızı robanımızın önce robadaki son yaptığımız trabzanların tamamını sayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra çıkan rakamı 3'e böleceksiniz. 3'e böldüğünüzde çıkan sonucu tekrar 2'ye böleceksiniz. O işte en son yaptığınız 2'ye bölme işlemi bizim kol evimizin sayıları olacak. Şimdi ben kendi hesaplamamı şöyle bir göstereyim. Şunları görmeyin. Bunları ben robayı yaparken yaptığım hesaplamalar bunlar benim. Şimdi benim 324 tane trabzanım var. 3'e böldüm. 108 çıktı. 108'e 2 tane kol evi yapacağımız için 108'i 2'ye böldüm ve 54. Yani benim her iki kolum için yanlardan 54 tane trabzan ayırmam gerektiğini gösteriyor bu rakam bana. Şimdi bunun içinde en son yaptığınız, şöyle netleyelim, en son yaptığınız bağlama yerinden, yani bizim hep sürekli yükseldiğimiz bir pardon, bir üst sıraya yükseldiğimiz yerden saymaya başlayalım. Bu dikiş yeri sırtımızın yan tarafında kalsın, birleşim yeri. Şimdi buradan buraya önce bir tane kanca takın veya farklı bir renk iplik takın. Buradan saymaya başlayın. Şöyle. Buradan saymaya başlayın. Bu tarafa kadar. Başlangıç noktasından buraya kadar 54 trabzan sayın veya sizin small ve medium bedende bu değişecektir. Kaç çıktıysa rakamınız. Buraya kadar sayın. Daha sonra saydığınız yere bir tane daha işaretleyici takın. Robanızı serin. Şöyle düz bir şekilde. Daha sonra robayı işaretlediğiniz yerlerden sağ tarafa doğru veya sol tarafa doğru fark etmez. Şöyle katlıyorsunuz. Katlayalım. Katladıktan sonra kuşumun tüyü. Katladıktan sonra güzelce düzeltelim yakalarından. Şu bizim ilk taktığımız işaretimiz. Bunu üst üste koyduğumuz zaman benim ipliğim de kendini toplayan bir ip bu arada. O yüzden düzeltirken
Biraz daha zaman kaybetmem gerekiyor. Evet, katladım ve düzelttim. Bunlar benim ilk işaret koyduğum yer ve bunun hemen ikiye katladığımda karşılık gelen trabzana bir tane işaretleyici takın. Daha sonra dönün. Burada yaptığınız işaretleyicinin karşılığına gelen trabzana bir tane işaretleyici takın. Ve mutlaka kontrol şart. En son taktığınız her iki işaretleyicinin aralarındaki trabzanları sayın. Eğer denkse işaretleyicileriniz kalabilir. Denk değilse burayı denkleyeceksiniz. Yani her kol evi aynı olacak. Daha sonra tekrar katlayacağız. Düz tarafından örmeye başlayacağız bu arada. Ona da dikkat edin. Daha sonra bunu tek bir işaretleyiciye takıyorum. Ön ve arkayı birleştirip diğerini çıkardım. Şimdi şöyle sıkalım. Buradaki kol evi, ayırdığımız kol evi size gözünüze dar gelecektir ki benim de dar geldi. Ama bu benim ikinci denemem olduğu için, yani ikinci kez ördüğüm için sıkıntı yok. Diğerini çok aşırı büyük oldu. Çok fazla artış yaptığım için ve o bedende bir yakınım da yok açıkçası verebileceğim. O yüzden onu bekletiyorum. Onun ipiyle başka bir kazak öreceğim. Şu an çok moda bir kazak öreceğim. Şimdi bu kol evi size dar gelebilir gözünüze. Bunda herhangi bir değişiklik yapmanızı istemiyorum. Burada değişiklik yaparsanız buradaki robanız kolunuza tam gelmesi gerekiyor. Havada kalır ve modeliniz güzel durmaz. Zaten buraya da bedenleri, arka ve ön gövdeyi birbirine bağlamak için buraya şöyle söyleyeyim, ben 5 tane trabzan yapacağım. 5 trabzanla bağlayacağımız için dolayısıyla buradaki kol genişleyecek. O yüzden burada herhangi bir değişiklik yapmanızı istemiyorum. Ama şurayı bağladığımız zaman 5 trabzanla, tabii burada sizin meme ölçünüz de önemli. Eğer büyükse veya üst bedeniniz alt bedeninize göre daha kiloluysa burada 7 zincire kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bunu test edebilirsiniz. Yani buraya 5 zincir çekersiniz herhangi bir iple. Buraya 5 zincir çekersiniz ve giyersiniz. Giydiğiniz zaman zaten o anlaşılacaktır. Çok fazla zincir çekmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü kazağın robası güzel durmayacaktır çok bol olduğu takdirde. O yüzden buraya en fazla 7 zincire kadar yükselebilirsiniz. Bunu 10 yapmayın. 13-14 yapmayın. Asla yapmayın. Evet, şimdi buradan işaretledik. Döndük buraya. Şurayı da düzeltelim. Kol evimizi de ayırdık. Artık evet, gövdeyi yapmaya başlayalım. Şimdi buradaki her iki gövdeyi birbirine bağlayacağız. Şimdi burada 3 zincirle yükseldim. Kol tarafına doğru değil, burası kolumuzdu. Kol tarafına değil, gövde tarafına doğru, yani trabzanımızın fazla olduğu tarafa doğru trabzan yaparak ilerleyeceğiz. İşaret koyduğumuz yere kadar. Buradan geldim. 3 zincirle yükselmiştim. Kola doğru değil, gövdeye doğru gidiyorum. Ve bütün trabzanlarımın başına birer tane trabzan yaparak ilerlemeye devam edeceğim. Diğer işaret koyduğum noktaya kadar
bu şekilde örelim. İşaret koyduğum yere kadar, buraya kadar trabzanlarımı yaparak geldim. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektim ve burayı örmüştüm. Şimdi arka gövdeye geçeceğim. Bu kısmı örmeye başlayacağım. 5 zincir çekiyorum. İpimi doladım ve buradaki işaretleyicimi taktığım trabzandan geçirdim tığımı ve bir tane trabzan yaptım buraya. Burada dikkat edelim, kol tarafına doğru değil, bu tarafa doğru örelim. Şimdi döndüm, gövdeye doğru tekrar ilerleyeceğim. Döndüm ve bütün trabzanlarımın üstüne birer tane trabzan yaparak diğer kol evi için taktığım kancaya doğru örmeye devam ediyorum. Bu şekilde örelim. Diğer işaretleyiciyi koyduğum yerde ben size tekrar dönmüş olacağım. Diğer işaretleyici taktığım yere kadar geldim. Şimdi yine burada 5 zincir çekiyorum. Ve şurada 3 zincirle yükseldiğimiz yerin 1 2 3 sayıyorum. 3. zincirinden geçirip buraya kilitledim. 3 zincirle tekrar yükseliyorum ve yine trabzan yapmaya başlıyorum. Dediğim gibi artık buradan sonrasını örmek inanılmaz basit ve hızlı ilerleyecek. Şimdi bu şekilde dönerek örgümü büyütmeye devam edeceğim. Şimdi buradan dönerek geleceğim. Artık işaretleyicilerinizi çıkartabilirsiniz. Buraya kadar trabzanlarımı yaparak geleceğim. Daha sonra şuradaki zinciri siz kaç çektiyseniz, ben 5 çektim ve her zincirimin üstüne birer tane trabzan yaparak tekrar buradan dönerek bu kısma geleceğim. Ve yine burada kaç tane zincir çektiysem her zincirime bir tane trabzan geleceğim ve yine bu kısım bizim başlangıç yerimiz. Buranın tepesindeki zincire tığımı geçirip kilitleyeceğim ve tekrar 3 zincirle yükseleceğim ve döne döne kazağımın gövdesini büyütmeye başlayacağım arkadaşlar. Hiçbir artış yapmadan sadece trabzanlarla kazağımızı çerçevelemeye başlayacağız. Kollar hariç, buralar hariç örmeye başlayacağız. Ne kadar öreceğiz? Kazağımızın boyutunun uzunluğunun ne olmasını istiyorsak o kadar öreceğiz. Ama kazağın etek ucuna da lastik geçeceğiz. Kalın lastik seviyorsanız onun kadar pay bırakın. İşte 6 santimlik bir lastik örecekseniz kazağın etek ucuna o kadar pay bırakın. 3 santimlik örmeyi düşünüyorsanız 3 santimlik pay bırakın. Ben şu an karar vermedim. Açıkçası ipimin durumuna bağlı bu. Kaç santimlik şeye gideceği. Siz söyleyin. Ben söyleyeyim ya da ne kadar ip gideceğini bilmediğim için şu anda ipimin tüketimine bağlı olarak da kazağımın altındaki lastiğin kalınlığı da değişecektir. Ama en az yakadaki lastik kadar, yani 3,5-4 santimdi burası, o kadar örmeyi düşünüyorum. Evet, şimdilik bu kadar. Umarım buralarda anlaşılmayan bir şey yoktur. Kolay gelsin diyelim ve kazağımızın gövdesinin trabzanlarını yaptıktan sonra tekrar görüşelim. Şimdi kazağımın boyu istediğim oranda oldu.
3 zincirle tekrar yükseliyorum. Burada lastik yapacağız. Tığ işi lastik yapacağız. Yani trabzanımızı bir önden bir arkadan örerek devam edeceğiz. İlk zincirimi, buradaki çektiğim ilk zinciri arkadan almış gibi düşünüyorum şu anda. Arkadan aldım diye hesapladım. İpimi doladım. Onun hemen yanındaki trabzana önden yapacağım ve tığımı trabzanın arkasından şöyle dolandırarak alıyorum. Şöyle de göstereyim. İçine batmadım. Şöyle. Buradan aldım. İpimi buradan çektim. Bir trabzan. Şimdi trabzanımı arkadan alacağım. Bu sefer de tığımı ipimi doluyorum. Ve şöyle arkadan dolandırıyorum. İpimi buradan çekerek örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bir ön bir arka trabzan yaparak başlangıç noktamıza kadar geliyoruz. Yani bu kısma kadar gelmemiz gerekiyor. Bir ön bir arka. Bu şekilde örelim. Sıra sonunda tekrar beraber olalım. Evet, bir ön bir arkadan alarak trabzanlarımı yaparak geldim. Bakın burada sonda 2 tane trabzanım kaldı. Ben 2 trabzandan önce bir tane arka trabzan yaptım ve sıralamanın düzgün gidebilmesi için, ritmin bozulmaması için son kalan 2 tane trabzanımı beraber alarak ön trabzan yapacağım. Çünkü burada yükseldiğim zincir var sıra sonunda. Bunu arka trabzan olarak düşünmüştük. Şimdi ipimi doluyorum ve ikisinden geçiriyorum tığımı ve bu ikisini ön trabzan olarak sayıp burada başlangıç zincirimin tepesinden tığımı geçip kaydırma yapıyorum. İkisini birlikte aldığım kısım sadece bu sıraya mahsus. Üst sıralarda ve ondan sonraki sıralarda ritim bozulmayacak ve hep bir ön bir arka bir ön bir arka olarak devam edecek. Burada sıralamanın bozulmaması için böyle bir işlem yapıyoruz. Şimdi tekrar 3 zincirle yükseldim. Yine bu benim arka trabzanım ve hemen ön trabzan. Burada ön trabzanı önden, arka trabzanı da arkadan dolandırarak alacağız. Hiçbir değişiklik yok. Önü ön, arkayı arka trabzan olarak örmeye devam ediyoruz. Burada lastiğinizin genişliğinin ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Bu şekilde örerek yine sona kadar geleceğiz. Yine en son zincirimize ipimizi kilitleyeceğiz. 3 zincirle yükselip tekrardan ön arka ön arka trabzan örerek sıra sonuna geleceğiz. Çember şeklinde yapıyoruz. Ve hep aynı şekilde öreceğiz. Ondan sonra kolu örmeye geçeceğiz arkadaşlar. Ben hatta şöyle bir tane kolu ördüm. Lastiğini de yaptım. Etek kısmını yapalım. Daha sonradan kola geçelim. Kolu örmeye başlayacağız. İpimi tığıma kilitliyorum. Ve burada şöyle yapayım. Burada bakın trabzanla geldiğimiz nokta var. Ben burada 5 zincir çekmiştim ve 5 tane trabzan yapmıştım. Şimdi bunun ortasındaki trabzandan tığımı geçirdim. Burada trabzanlar terse baktığı için üst ilmeklerden
tığınızı batırmak biraz zor olabilir. O yüzden trabzanın şöyle ortasından batabilirsiniz. İpimi buradan çektim. Şu kısa kalan ipi de uzun ipin üstünden atarak 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum. Şöyle açalım. Şu şekilde tuttum. Burada bir tane trabzanım var. Şöyle kolum. Koltuk altından başladım. Şöyle tuttum. Burada bir tane trabzanım var. Buna yine tepesinden batıyorum. İpimi de şöyle gizleyeyim buraya. İkili trabzan yapıyorum. Ve buradaki alt kısmının koltuk altındaki trabzanın bitmiş oluyor. Yani bu tarafa doğru dönerken bitmiş oluyor ama bu tarafta daha var. Ve şurada bir tane trabzan boşluğum var. Trabzan tepem. Oraya da bir tane yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Yandan örüyoruz şu anda. Ve hemen şöyle trabzanım yan bakıyor bana. Oraya da bir tane yapıyorum. İpimi doladım. Yan duran trabzanımın şurada tepe noktası var ve buraya da bir tane yapıyorum. Ve şimdi düz trabzanlı bölüme geliyorum ve burada bütün trabzanlarımın başına birer tane yaparak sıra sonuma kadar devam ediyorum. Sıra sonuma kadar geldim. Şu şekildeyim. Şöyleyim. Buraya kadar düz trabzanlarımı yaptım. Şimdi şurada dikey trabzanım var. Bunun tepesine de bir tane yapacağım. Daha sonra yandan da bir tane yapacağım. İpimi aldım. Şurada yan trabzanımın tepesine de bir tane yapıyorum. Yandan ortasına da bir tane. Ve buradaki şöyle tuttuğumda şu kısmına da şimdi koltuk altındaki dikey trabzanlarıma geldim. Buralara da birer tane yapıyorum. 2 en başta başlangıç zincirimi yine tepesine battım ve burayı kilitledim. 3 zincirle yükseldim. Şimdi artık trabzanlarım normale döndü. Bu sırada bütün trabzanlarımın tepesine birer tane trabzan yaparak yine başlangıç noktama kadar geliyorum. Sıra sonuma kadar trabzanlarımı yaparak geldim ve burada yine 3 tane zincirim var. Tepesine batıyorum ve bu sırayı da kilitleyerek kapatıyorum. Bu sıradan sonra yine 3 zincirle yükseldim. İpimi doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Şimdi kolu örerken bir sırada bir trabzan daraltacağız. Diğer sırayı tam öreceğiz. Bir daraltacağız. Diğer sırayı tam örerek kolumuzu yapacağız. Ve böyle
düzgün bir şekilde daraltarak gitmiş olacağız bu şekilde. Şimdi 2 sıra daraltmadan ördüm. Şimdi burada bir daraltma işlemim var. 2 tane normal trabzan yaptım. 3. trabzanıma battım. İpimi çektim. Sadece 2 ip çıkardım. Tekrar doladım. Yine yanındakine battım. İpimi çektim. Tığımdan 2 tane ip çıkardım. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birden kapattım. Böylelikle biz bir tane trabzan daraltmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar bütün trabzanlarımın başına birer tane yaparak tekrar ilerliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Yine 3 zincirin, çektiğim 3. zincirin tepesine bağladım. Yine 3 zincirle yükseldim. Şimdi bir alt sırada bir tane daraltma yap. Pardon. Alt sırada daraltma yaptığım için şimdiki öreceğim sırada hiçbir daraltma yapmadan bütün trabzanlarımı birer tane yaparak ilerleyeceğim. Daha sonra daraltma yapmadan yaptığım trabzan sıram bittikten sonra bir üst sırada yine buradaki yaptığımız gibi daraltarak, sadece bir trabzan daraltarak devam edeceğiz. Bir sıra daralt, bir sıra daraltmadan ör şeklinde ilerliyoruz arkadaşlar. Kolumuz sadece bu şekilde örülüyor. Her sırada daraltma işlemi yaparsak aşağılara doğru çok fazla daralıyor. O yüzden sadece bir sıra daralt, bir sıra normal ör şeklinde kolumuzu örmeye devam edelim. Ve daha sonra tıpkı eteğe daha sonra da tekrar yine etekteki lastiği yaptığımız gibi kolumuza da lastik geçeceğiz. Bu da lastiğin ne kadar kalınlıkta olması tamamen size bağlı. Şu çok esnek bir kol oldu. Çok dar kolları ve çok sıkı lastikleri ben çok fazla tercih etmiyorum. Ama siz bu kolun daha dar olmasını istiyorsanız veya şöyle de yapabilirsiniz. Kolunuzu yaparken hiçbir daraltma işlemi yapmadan düz bir şekilde örüp en son burada son trabzan sırasında istediğiniz kadar daraltma yapıp balon kol yapabilirsiniz bu kısmını. Burada en son daraltma yaptıktan sonra bu kısmını sıkıp lastikle kolunuzu balon kol şeklinde de örebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Ama ben bu şekilde ördüm. Dar bir kol olmadı. Normal bir kazak kolu gibi oldu. O yüzden şimdi böyle örelim. Zaten daha sonra da kazağımız bitmiş olacak. Evet, kazak bitti. Large ve X large beden ördüm ama bildiğiniz gibi small ve medium bedeninde de video içinde nasıl ilerlemeniz gerektiğini de söylemiştim. Biraz önce giydim. O kadar mutlu oldum ki, harika. Kalıbı inanılmaz güzel oturdu. O yüzden large ve X large bedenseniz sorunsuz bir şekilde örebilirsiniz videodaki talimatları uyarak. Ama ben yine de robanın ölçüsünü vermek istiyorum. Yaka dahil robanın ölçüsü 25 santim. Yani şuradaki en son yaptığımız puf sırasına kadar 25 santim. Bu bedenlerde değişmeyecektir. Her bedende robanın genişliği 25 santim olacaktır. Sadece arkadaşlar çemberde değişiklik olacak bedenlerde. Şimdi ben X large için şöyle, artık ne kadar dönerse, hemen hemen 74 santim şöyle çemberden ölçtüğüm zaman ve large ve X large beden için şöyle de ölçtüğüm zaman 57 santim robanın genişliği puftan pufa. Çok güzel oldu. Yani eğer örmek istiyorsanız şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi genişliğine gelelim kazağımızın.
Üstünüze giydiğiniz zaman ne önde ne de arkada herhangi bir marullanma söz konusu olmuyor. Bu yüzden bana olur mu olmaz mı diyerekten fazla artış yapmayın. Lütfen yapmayın. Yoksa giydiğiniz zaman pufların buralarında size büyük gelirse marullanma olacaktır. Talimatlara dikkat edelim lütfen. 59 santim kazağımızın genişliği. Kolu da yine puftan sonrasını ölçüyorum. Kolu da 44 santim. Bu hem kolu hem de beden uzunluğunu lütfen kendinize göre ayarlayın. Şöyle puftan tuttum, son puftan alta kadar indiğimde 41,5 santim örmüşüm ben, lastik dahil. Buradaki kalan ipleri de iğne ile içten dikelim. Bunu dipten koparmayalım. Daha sağlıklı bir görüntü elde edebiliriz o zaman. Hem ipimiz de sökülmez. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bu kazağı eğer yaparsanız Instagram'dan benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.